Merhaba, bu videoda paten rulmanlarımızın temizlik ve bakımını yapacağız. Öncelikle işleme başlamadan önce paten tekerleklerinizi benim yaptığım gibi numaralandırmanızı tavsiye ederim. Bunu sağ ve sol olarak ve önden arkaya doğru 1, 2, 3, 4 diye numaralandırırsanız tekerleklerin birbirine karışmasını, yerlerinin karışmasının önüne geçmiş olursunuz. Paten tekerleklerin ben mesela kısa zaman önce yönlerini değiştirmiştim aşınma durumlarına göre. Farklı derecede tekerlekler aşındığı için bunların yerlerinin değişmemesi gerekiyor. Belli bir sırayla diziliyorlar ve bu karışıklığın önüne geçmiş oluyoruz bu sayede. Daha sonra paten tekerleklerinizi pateninizden sökebilirsiniz. Tekerlerimizi söktük. Bu işlemi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız kanalımı ziyaret edip paten bakımı oynatma listesi altında ilgili videoya ulaşabilirsiniz. Önce ihtiyaç duyacağımız malzemeleri sıralayayım. Havlu kağıt, ıslak mendil ya da kuru ve nemli birer bez olabilir. Rulmanları sökmek için bir adet iğne ya da ince bir tornavida. Ellerimizin kirlenmesini istemiyorsak çünkü yağ ile uğraşacağız. Eldiven, izopropil alkol ya da uçucu herhangi bir temizleyici malzeme olabilir. 2 adet kullanmayacağımız, atabileceğimiz boş kap. VD40 genellikle evlerde bulunan çok amaçlı bir pas giderici, temizleyici malzeme. Rulman yağı, bu sizin tercihinize kalmış bir malzeme. Ben katı Gresya rulman yağı almayı tercih ettim. Ama YouTube videolarına da baktığınızda aslında farklı malzemeler, farklı yağlar kullanıldığını görebilirsiniz. Speed oil denen daha inceltilmiş, daha sıvı yağlarla da rulmanları yağlayabiliyorlar. Hatta bazı insanlar sadece VD40 kullanıyorlar. Ama ben rulmanlarımın uzun ömürlü olmasını istediğim için bunu tercih etmedim. Rulman için özellikle yapılmış katı gres yağı kullanacağım. İlk kez deneyeceğim bunu ama mantıken katı gres yağının daha iyi olacağını düşündüm. Rulmanlar genellikle gres yağıyla yağlanıyorlar. Rulman dediğimiz şey aslında hemen söküp size bir tanesini göstereyim. Sökme işlemini de şu şekilde yapıyoruz. Bir tornavidayı şöyle ortasına sokup buradan rulmanımızı çekiyoruz. Arada bir spacer bulunuyor. Diğer rulmanımızı da buradan iterek kolaylıkla çıkarabiliyoruz. Rulmanlar aslında patenin dönmesini sağlayan mekanizmalar. Paten tekerinin dönmesini sağlayan mekanizmalar. Gördüğünüz gibi aslında dönen şey bu rulman ve rulmanın içinde küçük bilyeler var. Çeşitli sektörlerde, sanayide de kullanılan malzemeler. Araba diferansiyellerinde de dönüşü rulman sağlıyor. Bunların farklı boyutlarda kocaman olanları da var. Sanayi makinelerinde bunlar kullanılıyor. Bu malzeme tabii içinde yağ olduğu için belli bir süre sonra kullanıma bağlı olarak kirleniyor ve bunun temizliğini yapıp tekrar yağlamak gerekiyor. Bugün bu işlemi yapacağız. Neden gres yağı kullanacağım? Genellikle yani sanayi tipi makinelerde de bunlar gres yağıyla yağlanıyorlar. Daha sıvı bir yağ da kullanılabilir ama o zaman o yağı kullandığınızda bu bakımı çok daha sık yapmanız gerekecek. Çünkü rulman patenin tekerleğinin içinde döndüğü için sıvı bir yağ koyduğunuzda merkez kaç kuvvetinin etkisiyle bu yağ sürekli dışarıya atılacak ve bir süre sonra rulmanınızın içinde yağ kalmamaya başlayacak ve bu rulmanın içindeki bilyelerin aşınmasına sebep olacak bir süre sonra. Onun için ne kadar katı bir yağ koyarsanız o yağ rulmanın içinde o kadar fazla süre dayanacak ve bunlar aslında ısıya da çok dayanıklı malzemeler. Böylece rulmanınızı daha uzun ömürlü kullanabileceksiniz. Bunu şöyle düşünün. Mesela sıvı yağ kullanılan ya da daha seyreltilmiş yağ kullanan makineler genellikle mesela araba motorlarını düşünün. Araba motorlarında oldukça akışkan, oldukça seyreltilmiş sıvı yağ kullanılıyor ama motorun altında bir yağ haznesi oluyor ve bu yağ sürekli devir daim ederek motoru sürekli yağlar vaziyette oluyor. Ama rulmanda böyle bir durum yok. Böyle bir durum olmadığı takdirde siz katı gres yağı kullanmalısınız mantığıyla düşünerek ben katı gres yağını tercih ettim. Rulmanın da altında bir yağ haznesi olsaydı ve sürekli rulman bunun içinde yağlanarak dönmeye devam etseydi evet daha seyreltilmiş, daha sıvı bir yağ kullanılabilirdi ama daha mantıklı olacağını ben düşündüğüm için gres yağı kullanacağım. Evet, bütün rulmanlarımızı söktükten sonra devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi aslında tekerlekler de rulmanlar da bayağı kirlenmiş durumda. İyi dönüyorlar hala ama bayağı kirliler. Bütün rulmanlarımızı
tekerlerimizden söktük. Şimdi yapacağımız şey, bu rulmanların iki tarafında da kapakları var. Bu iki tarafı kapaklı olan versiyondan farklı rulman çeşitleri de var. Bunu şöyle kapaklarını tek tek açıyoruz. Bakın içinden hep kirler dökülüyor. Kapaklar plastik olduğu için bunlara mümkün olduğunca zarar vermemeye çalışıyoruz. Şu içindeki plastik parça çıkarsa bunu geri takıyoruz. Dikkat ederseniz rulmanın içinde de katı bir gres olduğunu görebilirsiniz. Yani kendileri de bu rulmanı üretirken ilk kez açıyorum ben rulmanı ve içine katı bir yağ koymuşlar. Sıvı bir şey sıkmamışlar. Bütün rulmanlarımızın kapaklarını söktük ve şimdi bunları kutumuzun içine yerleştiriyoruz. Bu işlemi bu malzemeler için de yapabiliriz ama bunları ıslak mendil gibi bir şeyle de temizlememiz mümkün. Şimdi bunu yaptıktan sonra WD-40'ımızı alıyoruz ve bunların üstlerine sıkıyoruz. Bu işlemi açık havada, balkonda yaparsanız daha sağlıklı olabilir. Bu malzemeyi çok solumazsanız daha iyi olacaktır. Bunların içine teker teker şöyle sıkacağım. Bu malzeme yağ, pas, kir gibi her şeyi rulmanlardan sökmeye yarayacak. Bir süre bunu kapatıp kenarda bekleteceğim. Bu süre boyunca siz de mesela tekerlerinizin içine silebilirsiniz. Tabii şu yazıların silinmemesine dikkat ederek. Frame'in içi de oldukça kirlenmiş durumda. Onların temizliğini yapabilirsiniz. Şu malzemeleri de temizleyebilirsiniz ya da en son rulmanları çıkarttıktan sonra bunları da WD-40 içine atabilirsiniz. Ara sıra bunları çalkalayabilirsiniz. Ben bu arada frame'imi temizledim ve bu kapakları temizliyorum. Beklerken siz de bu temizlikleri yapabilirsiniz. Bunları da temizledim. Şimdi bir açıp bakacağım rulmanların durumuna. Sanki biraz daha WD-40 sıkmak gerekiyor gibi. Bayağı kir çıkmış gördüğünüz gibi. Sıvı bayağı kirli ama rulmanların içinde de hala kir var gibi görüyorum. Onun için biraz daha bekleteceğim. Beklerken tekerlerimin içini de şöyle şu yazıların silinmemesine dikkat ederek temizledim. Gres daha fazla toz ve kir çekeceği için bunları ne kadar iyi temizlersek o kadar faydamız olacaktır. Şimdi bir çıkartıp bakmak istiyorum rulmanların durumuna. Eldivenlerimi de takıyorum. Sonuçta bu kimyasal bir malzeme. Elinize bulaşmamasına dikkat edin. Evet, şöyle baktığımda aslında bayağı temizlendiğini görüyorum. Ama yine de emin olamıyorsanız ya diş fırçası gibi bir şeyle fırçalayabilirsiniz içindeki kirleri ya da bir tur daha WD-40 kullanabilirsiniz. Aynı şeyi bir daha tekrarlayabilirsiniz. Rulmanları çıkarttıktan sonra şöyle kurulayabilirsiniz. Bu WD-40 bayağı uçucu bir malzeme olduğu için kısa sürede uçacaktır zaten. WD-40'ı aslında yağ olarak paten rulmanında kullanmanın sakıncası da bu. Çok uçucu bir malzeme olduğu için bunu patenize taktıktan birkaç saat sonra zaten hiç yağdan eser kalmayacak üzerinde ve tamamen aslında yağsız bir rulman kullanıyor olacaksınız. Evet, bu işlemi yaptıktan sonra rulmanlarımızı WD-40'tan da arındırmak için ikinci kabımızı alıyoruz ve bu ikinci kabımıza tekrar rulmanlarımızı diziyoruz. Kabın temiz olması daha iyi olur çünkü amacımız zaten rulmanları WD-40'tan arındırmak. Bunu da izopropil alkol ile sağlayacağız. Ve alkolü kaba döktüm. Bir sürede alkolün içinde beklediğinde rulmanlarımızın artık tamamen pastan, kirden, her şeyden arındığını göreceğiz. İzopropil alkol aslında sanki WD-40'a göre daha iyi bir temizlik yaptı. Belki bir sonraki sefer sadece izopropil alkole koymayı deneyebilirim rulmanları. Sanki çok daha iyi temizlendi çok kısa bir sürede. Yani daha 2-3 dakika olmamıştır ve
Rulmanlar pırıl pırıl oldu. Bayağı da keskin bir kokusu var bu. Hastanelerdeki el dezenfektanları gibi. Gayet iyi temizlik yaptı. Yani WD-40'a belki de hiç gerek yok. Bir çıkarıp bakacağım hemen. Yani hiçbir şey kalmamış. Böyle bir gözüme kir gibi, yağ gibi görünen bir şeyler vardı içlerinde. Şu an tamamen temizlenmiş durumda. Evet, bakın şurada mesela bir yağ tabakası var. Onları da böyle bir şeylerle temizleyebilirsiniz. Bunlarda neredeyse yok bile öyle bir şey. Şunda var biraz, bakın. Şurada şeffaf görünen şeyler aslında bakın yağ parçacıkları. Bunu da şöyle dibe doğru koyayım. Bunları siz de böyle elinizle temizleyebilirsiniz. Belki bir tur daha alkole koyduktan sonra tamamen pırıl pırıl olacak rulmanlar. Bazıları zaten temizlenmiş. Sadece bazılarında. Bakın bunda da var mesela. Evet, biraz daha bekleteyim. Tamamen temizlenecek. Evet, artık bunların tamamen temizlendiğini düşünüyorum. Şöyle kontrol ederek çıkartıyorum. Evet, gayet iyi durumda hepsi. Size de göstereyim. Tamamen pırıl pırıl olmuş durumda içleri. Yani hiç WD-40 ile uğraşmaya gerek yok. İzopropil alkol alırsanız tek seferde bu işi çözebilirsiniz. Şimdi bir süre alkolün de tamamen uçup bunların kurumasını bekleyeceğim. Çünkü ıslakken yağlamak pek iyi olmayacaktır. Bunları ara ara çevirip böyle kurutup bir süre beklememiz gerekiyor. Siz de acele etmeyin. Hatta yani bir yarım saat, bir saat bekleseniz çok daha iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi çok rahat dönüyor artık rulmanlar. Gres yağı sürünce bu kadar rahat dönmeyecektir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi rulmanlarımızın ömrünü uzatmak için bunu bence yapmamız gerekiyor. Yani çok fazla farklı malzeme kullanıldığını gördüm. Ben de internette yaptığım araştırmalarda hatta ünlü bir kaykaycı camsilin çok iyi olduğunu mesela söylüyor. İnsanlar camsille temizliyorlar ve hiç yağ sürmeden camsille birlikte kullanıyorlar, deniyorlar ne kadar iyi oldu diye ve çok iyi olduğunu söylüyorlar. Ama yani sonuçta yağ olmayan bir şey zaten iyi döner. Yani rulmanınızın iyi dönmesini istiyorsanız içine hiç yağ koymayın. Bakın kaymak gibi dönüyor. Ama sürtünme nedeniyle bir süre sonra rulmanınız kullanamayacak hale gelecek. Çünkü bu içindeki bilyeler aşınmaya başlayacak ve kırılacak, bozulacak rulmanınız. Onun için yani ne kadar katı bir yağ koyarsak toz ve kire karşı rulmanı koruyabiliriz. Hem de daha uzun ömürlü yaparız. Rulmanlarım kurudu. Bir tane denemek için gres de sürdüm. Şöyle yayıyorum. Bunu yaptıktan sonra kapağı kapatıyorum. Önce bu tarafı, sonra diğer tarafı. Biraz çeviriyorum rulmanı. Şu an tabii hiç dönmüyor gibi geliyor. Ama biraz kullandıktan sonra açılacaktır diye düşünüyorum. Bakın hatta çevirdikçe bile rahat dönmeye başlıyor. Dışı da şu an yağlı olduğu için tabii biraz da onun etkisiyle dönmüyor ama gayet güzel oldular. Şöyle yapıyorum. Rulmanı alıyorum. Şöyle biraz sıkıp içine sürüyorum. Şöyle. Sonra da bunu şöyle biraz yayıyorum. Önce bu tarafın kapağını kapatıyorum. Sonra bu tarafı kapatıyorum. Bir de en son bunları biraz dışını peçeteyle, havlu kağıtla temizlerseniz dışı ne kadar temiz olursa aslında o kadar iyi olur. Üstüne toz yapışmaması için. Yani birazcık döndürdüğünüz zaman alışıyor neredeyse. Dışı yağlı olduğu için çeviremiyorum parmağımla. Çok doldurmamakta fayda var tabii. İçine ne kadar çok yağ olursa o kadar zorlaşır dönmesi. Kapaklar da çok kolay takılıyor, yani çıkarırken zordu ama takarken çıt diye yerine oturuyor. Bu işlemi eldivenle yaparsanız daha iyi olur. Tabii benim eldivenlerim çıkarırken yırtıldığı için kullanamadım. Elinize yağ bulaşmasını istemiyorsanız eldivenle yapmak daha iyi. Bunların performansı ile ilgili de yaz geldiği zaman ilk bu patenle kayıp onu da size aktaracağım.
Evet, rulmanlarımın hepsinin kapağını kapattım ve dışındaki fazla gresi şöyle havlu kağıt yardımıyla yine temizliyorum. Bunları temizlemezsek çünkü buralara hemen tozlar yapışmaya başlar. Dışı ne kadar temiz olursa o kadar iyi olur. Kaliteli bir gres yağı ile yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü yani bundan keyif almazsanız bu yılda birden fazla yapılacak bir iş değil. Her tarafınız batıyor çünkü. Onun için bir kere yapıp en iyi şekilde yapmak en mantıklısı. Bir kere de şöyle ıslak mendille fazla ıslatmamaya dikkat ederek şu ortasındaki yağ çıksın diye şöyle bir hafifçe sadece ortasını temizliyorum. Çünkü havlu kağıt yırtılıyor buraya sokunca. İşlemimiz tamam. Gittikçe açılacağını düşünüyorum rulmanların. Sıcakla birlikte bunlar çünkü ısınıyorlar da siz paten kayarken bu sürtünmenin etkisiyle ısınıyor ve yağ da yani ne kadar katı olursa tabii o kadar dayanıklı kalıyor içinde. Ama dediğim gibi bir sene idare etse yeter zaten. Evet yani çevirdikçe daha iyi dönüyor. Şimdi yapacağımız tek şey bunları buraya geri takmak. Araya spacer'ımızı koyuyoruz ve diğer tarafa da şöyle taktıktan sonra bakın biraz kenarda duruyor. Bunu şöyle zaten itebiliyorsunuz. Sadece şöyle yan kalmasın. Yan kalırsa olmaz. Bütün rulmanlarımı tekerlerime taktım ve yazdığım şekilde sıraladım hepsini. Şimdi bunların hepsini geri takacağım ve işlemimiz böylece tamamlanmış olacak. Tekerlerimizi de taktık. Artık yeni sezona hazırız. Paten bakımı ile ilgili diğer içerikleri kanalımdaki paten bakımı oynatma listesinden izleyebilirsiniz. İçerikleri faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Paten vloglarda görüşmek üzere.